Herkese tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük bir misafir hazırlığı yapacağız. Kanalın en çok sevilen konseptlerinden bir tanesi. Normalde 2 tatlı 2 tuzlu yapıyordum ama bu sefer 3 tuzlu 1 tatlı yapmayı tercih ettim. Umarım sizlere de fikir olur. Bu arada videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi yapımlarına başlayalım. İlk olarak tavuklu şehriye salatasıyla başlıyoruz. Hem çok besleyici hem de çok lezzetli bir tarif. Tenceremin içerisinde biraz tereyağı ve sıvı yağı var. Yaklaşık 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı kullandım. Eridikten sonra 1 su bardağı şehriye ekliyorum ve şehriyeyi iyice kavuruyorum. 4-5 dakika boyunca kısık ateşte kavurdum. Arpa şehriye kullandım. İsterseniz bu tarifi tel şehriyeyle de yapabilirsiniz. Şehriyeler kavrulurken diğer tarafta 2 tane tavuk göğsünü düdüklü tencereye koydum. Su ilave ettim ve haşlanmaya bırakıyorum. İsterseniz tavuğun farklı yerlerini de kullanabilirsiniz. Ben genellikle göğüs eti tercih ediyorum. Şehriyeler iyice kavrulduktan sonra üzerine 2 su bardağı dolusu sıcak su ekliyorum. Çok sıcak olduğu için bezle tuttum. Kısık ateşte şehriyeler suyunu tamamen çekene kadar kapağı kapalı olarak pişireceğim. Şehriyeler gördüğünüz gibi suyunu çok güzel çekti. 5 dakika demlendireceğim bunu. Demlendikten sonra üzerine 2 tane küçük doğranmış közlenmiş kapya biber, 3-4 tane kornişon turşu, 1 küçük konserve mısır, 1 avuç kadar da küçük kıyılmış dereotu ekliyorum. Siz bu malzemeleri istediğiniz kadar arttırıp azaltabilirsiniz. Tuz, pul biber ve nane ekliyorum. Yine istediğiniz farklı baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. 1 tane limonun suyunu sıkıyorum. Üzerine tekrardan yağ eklemeyeceğim. Zaten şehriyeleri pişirirken tereyağı koyduğum için tekrardan bir yağ ilavesi yapmıyorum. Tavuklar haşlandı. Onun da suyunu atmıyorum. Bu şekilde plastik kaplara boşalttım. Buzluğa kaldıracağım ve daha sonra çorba yaparken kullanacağım. Tavukları didiklemek için de bu şekilde mikserle didikliyorum. Gerçekten çok pratik oluyor. Videoyu burada hiç hızlandırmadım. Saniyeler içerisinde tavuklar didikleniyor. Sizin de aklınızda olsun. Çok pratik bir yöntem. Haşlanmış tavukları da tencerenin içerisine aldım. Şimdi hepsini karıştıracağım. Daha rahat çalışabilmek için ben büyük bir kap tercih ettim. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Ve salatamı servis tabağına alıyorum. Üzerine biraz limon dilimleri ekliyorum. Kenar kısmına kırmızı biber koymuştum. Ortasına da birazcık nane yaprağı ekleyerek salatayı bitiriyorum. Dediğim gibi hem çok pratik hem çok lezzetli hem de çok besleyici bir salata. Şimdi bardak tatlısı yapacağız. Ekonomik ama şık gözüken lezzetli bir tarif arıyorsanız eğer bu tam size göre. İlk olarak tencerenin içerisine 1 litre süt alıyorum. Sütün üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 1 su bardağından 1 parmak eksik un ve çeyrek su bardağı kadar da nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır fark etmez. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Hepsini karıştırıyorum ve ocağın altını açıyorum. Kısık ateşte kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişireceğim. Burada karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Yoksa tatlımızın dibi tutabilir. O yüzden sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Tatlı artık koyulaşmaya başladı. Kaynıyor. Şimdi üzerine 1 paket şekerli vanilin,
1 yemek kaşığı tereyağı ve biraz da damla sakız ekleyeceğim. Damla sakızı şart değil. Biz çok sevdiğimiz için ben ekledim. Siz eklemek zorunda değilsiniz. 3 parça kadar da damla sakız ekliyorum. Ve eriyene kadar karıştırıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum bu muhallebiyi bardaklara dökeceğim. Burada en önemli püf noktalardan bir tanesi bardakların ıslak olması. Kullanmadan önce mutlaka suyla ıslatıyoruz ve içi ıslakken tatlıyı döküyoruz. Toplamda 6 bardak çıkıyor. Benim kullandığım bardaklar klasik 200 ml su bardakları. Kullanmış olduğunuz bardağın mutlaka bu şekilde düz olması gerekiyor. Çay bardağı gibi ince belli bardaklara koyarsanız eğer çıkartırken zorlanabilirsiniz. Bu şekilde düz formda olan bardaklar kullanmanızı tavsiye ederim. Tatlıyı bardaklara koyduktan sonra buzdolabına kaldıracağım. Oda sıcaklığına gelince kaldıracağım. Daha sonra bir gece boyunca bekleteceğim. Tatlılar bir gece boyunca bekledi. Şimdi ilk olarak kenarlardan birazcık iç tarafa doğru çekiyorum ki rahat düşsün. Daha sonra Hindistan cevizinin üzerine ters çeviriyorum. Her tarafını Hindistan ceviziyle kaplıyorum. Burada isterseniz bisküvi kullanabilirsiniz. Fındık, fıstık tamamen size kalmış. Daha sonra tatlıyı ortadan ikiye kesiyorum. Kesmiş olduğum yerleri de yine Hindistan ceviziyle kaplıyorum. Ve servis tabağına alıyorum. Toplamda 12 porsiyon çıkıyor. 6 tanesi daha büyük oluyor. 6 tanesi bir tık daha küçük oluyor. Bu da bardağın formundan dolayı. Alt kısımları bardakların biraz daha dar olduğu için şekli böyle oluyor. Eğer tam düz olan bir formda yaparsanız, o şekilde bardaklarda yaparsanız tatlılarınız aynı büyüklükte olur. Kalan bardakları da aynı şekilde Hindistan cevizine buluyorum. Şimdi üzerlerini süsleyeceğim. Ben krem şanti kullandım ama siz istediğiniz farklı bir süsleme varsa onu da yapabilirsiniz. Çikolatalı sos yapabilirsiniz, meyveli sos ya da üzerine farklı meyveler dilimleyebilirsiniz. Lezzetlendirmek ya da istediğiniz gibi süslemek tamamen size kalmış bundan sonrasında. Ben üzerlerine biraz krem şanti sıktım. Daha sonra çilek ekledim. Çileklerin yanına da birer tane dekor çikolata ekliyorum. Bazılarına da nane yaprakları ekledim. Hem çok pratik hem de dediğim gibi çok ekonomik ama aynı zamanda şık görünen bir tatlı. Herkesin yapabileceği pratik bir lezzet. Şimdiki tarifimiz ise yoğurtlu ve salatalıklı patates mezesi. İlk olarak patates haşlıyoruz. 3 tane patatesi doğradım. Buharda haşlayacağım. Siz normal suda da haşlayabilirsiniz. Patatesler haşlandı. Tamamen yumuşayana kadar haşladım. Şimdi genişçe bir kabın içerisine aldım. Üzerine biraz tuz ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar mayonez ilave ediyorum. Ve patatesleri tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene kadar eziyorum.
İçerisine bol bol yoğurt ekliyorum. Ben süzme yoğurt kullandım ama normal yoğurtla da yapabilirsiniz. 7-8 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt ekledim. Karıştırıyorum. Yoğurdun üstüne normalde sarımsak da ekleyecektim ama unuttum. Sonrasında ekledim. Siz yoğurtla beraber sarımsağı da ekleyebilirsiniz. 2 tane rendelenmiş salatalık ekliyorum. Rendenin ince kısmını rendeledim. Yarım bağ kadar da ince kıyılmış dereotu ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Şimdi 2 diş de sarımsak ekledim. Tekrardan karıştırdım. Salatayı artık servis tabağına alıyorum. Bunu isterseniz kuplarda da servis edebilirsiniz. Üzerini düzlüyorum. Kenarlarına salatalık dilimleri diziyorum. Kalan süzme yoğurtla dekor yapıyorum. Biraz mısır ekliyorum. Orta kısma tekrardan süzme yoğurtla dekor yapıyorum. Dış kısımdan başlayıp içe doğru elimi çekiyorum. Çok pratik zaten yapması. Ve salatanın görüntüsünü tamamen değiştiriyor gördüğünüz gibi. Eğer elinizde yoksa mutlaka bir sıkma poşeti ve duy edinin derim. Gerçekten bütün tatlıları, salataları çok değiştiriyor. Çok farklı bir hava katıyor. Ortasına bir tane de salatalık koydum ve bitmiş hali bu şekilde. Hem çok lezzetli hem de görseli çok güzel oluyor. Şimdi kruvasan poğaça yapacağız. Bir diğer adıyla katmer poğaça. Bir sos tenceresinin içerisine 1 su bardağı süt ekledim. Biraz da etrafa döktüm. 1 su bardağı su ekliyorum. İkisini ocakta ısıtacağım ama kesinlikle el yakmayacak kıvamda olmalı. Biliyorsunuz mayalı hamurlarda ılık olması gerekiyor sıvı malzemelerin. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker ekledim. 1 pakette kuru maya ekliyorum. Ve ikisini güzelce karıştırıyorum. Mikserin içerisine de 3 su bardağı kadar un ekleyeceğim. Daha sonra yoğururken gerektikçe un ilavesi yapacağım. Üç su bardağı un ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve hazırlamış olduğum mayalı karışımı da döküyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Yoğrulurken bir tane de yumurta koyuyorum içine. Bir yumurtanın tamamını kullanıyoruz. Daha sonra 2 su bardağı kadar daha un ekledim. Toplamda bu hamur 5 su bardağı un aldı. Hafif ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur elde etmiş olduk. Şimdi oda sıcaklığında 45 dakika boyunca kapalı bir şekilde mayalandırmaya bırakıyorum. Hamur 45 dakika mayalandı. Tezgaha birazcık un serptim. Hamur hafif gördüğünüz gibi ele yapışıyor. 8 parçaya bölüyorum. Ve böldüğüm parçaları yuvarlayarak
Bu hazırlamış olduğum bezelerin hepsini ilk önce tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım. Daha sonra aralarına eritilmiş tereyağı süreceğim. Toplamda 8 katlı bir hamur elde etmiş olacağız. Ben 100 gram tereyağı erittim ama eğer elinizde tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bezeleri açıyorum. Arasına tereyağı sürüyorum ve üst üste koyuyorum. En son bunu büyük bir yufka olacak şekilde açıyoruz. Büyütebildiğimiz kadar büyütüyoruz ve 16 eşit parçaya bölüyoruz. Geniş kısımlarına ben süzme peynir koydum. Birazcık da zeytin ezmesi ekledim. Siz istediğiniz farklı iç varsa onunla da yapabilirsiniz tabii ki. Aynı sigara böreği sarar gibi iki tarafından ilk önce içe doğru katlıyorum. Daha sonra rulo yapıyorum. Hamuru biraz kendime doğru çeke çeke sarıyorum. Öyle olunca daha güzel oluyor, daha güzel sarılıyor. Ben toplamda 16 tane poğaça elde ettim ama siz isterseniz daha büyük de kesebilirsiniz. 12 tane de yapabilirsiniz. Ben bir tık daha küçük yaptım. İki tarafından içe doğru katlıyorum. Daha sonra rulo yapıyorum. Çok pratik zaten, aynı sigara böreği yapar gibi. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde sarıyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyacağım. Üzerini bir bezle örteceğim ve 15 dakika tepsi mayası yapacağım. Yani 15 dakika daha bekleteceğim. Üzerlerine de yumurta sarısı süreceğim. ...15 dakika daha mayalandırdım. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. 175 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika pişireceğim. Bu arada benim yumurta sarısı biraz az geldiği için çok az süt ekledim. O yüzden böyle sıvı oldu. Siz direkt olarak yumurta sarısı sürebilirsiniz. Yaklaşık 40-45 dakika pişti poğaçalar. Ve pişmiş hali bu şekilde, çok güzel kabardı. İç dokusu çok güzel oluyor. Onun da birazdan fotoğrafını buraya eklerim. Yumuşacık, dış kısmı çıtır çıtır, gerçekten çok lezzetli. Özellikle tereyağlı olduğu için mükemmel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çeşitlerimin bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.